Merhaba, felsefenin en zorlu ama belki de en aydınlatıcı zirvelerinden birine tırmanmaya hazır mısınız? Bugün rotamız Immanuel Kant ve onun ahlaki evrenimizin haritasını çıkardığı eseri, Pratik Aklın Eleştirisi. Gelin bu pusulanın nasıl çalıştığını birlikte keşfedelim. Şöyle bir durup düşünelim. Sizi mutlu eden şey her zaman yapılması doğru olan şey midir? İşte Kant, felsefesinin tam kalbine bu soruyu, bu gerilimi yerleştiriyor. Yani arzularımızla sorumluluklarımız arasındaki o bitmek bilmeyen çekişmeyi. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Önce mutluluğun neden ahlak için güvenilir bir rehber olmadığını göreceğiz. Sonra aklımızın derinliklerindeki evrensel yasayı keşfedeceğiz. Buradan özgürlüğün neden vazgeçilmez olduğuna atlayacak ve en sonunda en yüksek iyi, Tanrı ve ölümsüzlük gibi büyük sorulara ulaşacağız. Hadi başlayalım. İlk durağımız mutluluk. Kant'a göre ahlakı mutluluk üzerine inşa etmeye çalışmak neden bataklığa bina yapmaya benziyor? Gelin hep birlikte bakalım. Hepimiz mutlu olmak isteriz, değil mi? Bu çok insani bir şey. Kant da bunu reddetmiyor. Hatta bunun aklı olan her varlığın en temel arzusu olduğunu kabul ediyor. Sorun mutluluğun kendisi değil. Sorun onu ahlakın temeline koymaya çalıştığımız anda başlıyor. İşte bütün meselenin özeti bu slaytta. Bakın, mutluluk dediğimiz şey tamamen kişisel, öznel. Benim için mutluluk sakin bir akşamken, sizin için kalabalık bir konser olabilir. Ama ahlak, Kant'a göre ahlak, herkes için her koşulda geçerli olmalı. Tıpkı yer çekimi kanunu gibi. İşte bu ikisi birbiriyle asla uyuşmuyor. Yani Kant diyor ki, sürekli değişen, kişiden kişiye farklılık gösteren duygular ve deneyimler üzerine tüm insanlık için geçerli sağlam bir ahlak yasası inşa edemezsiniz. O temel çok kaygan, eninde sonunda çöker. Peki, madem pusulamız mutluluk olamaz, o zaman doğru yolu nasıl bulacağız? İşte şimdi Kant'ın dahiyane çözümüne, evrensel ahlak yasasına geliyoruz. Kant'ın felsefedeki devrimi tam da burada yatıyor. Diyor ki ahlaki doğrular bize dışarıdan bir kitapla ya da bir otorite tarafından verilmez. O doğrular zaten hepimizin içinde, kendi aklımızın yapısında mevcut. Onu keşfetmek bizim elimizde. Peki aklımızı kullanarak doğruyu nasıl bulacağız? Kant bize çok basit ama bir o kadar da güçlü bir araç veriyor. Evrenselleştirme testi. Yapacağınız bir eylemin ahlaki olup olmadığını anlamak için kendinize şu soruyu sorun. Eğer herkes her zaman benim şu an yapacağım şeyi yapsaydı, yaşanabilir bir dünya olur muydu? Kant'ın bu örneği durumu mükemmel özetliyor. Düşünsenize, birisi kendi çıkarı için yalan söylüyor ve bunu genel bir kural haline getirmeye çalışıyor. Bu o kadar saçma ki, ya gülerdiniz ya da ondan tiksinirdiniz. Çünkü herkesin yalan söylediği bir dünyada doğruyu söylemek veya söz vermek gibi kavramların hiçbir anlamı kalmazdı. Toplumsal güven tamamen çökerdi. Tamam, aklımızla neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bulabiliyoruz. Harika. Ama bu yasaya uyup uymamak bizim elimizde mi? Yani gerçekten bir seçeneğimiz var mı? İşte bu soru bizi Kant felsefesinin en temel direğine, özgürlük kavramına getiriyor. Peki özgür olduğumuzu nereden biliyoruz? Kant'ın cevabı inanılmaz. İçimizdeki o sesten. Bazen canımız hiç istemese bile içimizden bir sesin bunu yapmalısın dediği o görev bilincinden. Eğer biz sadece içgüdülerle hareket eden robotlar olsaydık böyle bir zorunluluk hissetmezdik. İşte bu his, bu ahlaki yasa bizim özgür olduğumuzun en büyük kanıtıdır. Ama dikkat! Kant'ın bahsettiği özgürlük, canımın her istediğini yaparım özgürlüğü değil, tam tersi. Bu, arzularımızın ve dürtülerimizin kölesi olmak yerine aklımızın koyduğu yasaya uyma özgürlüğüdür. Yani otonomi. Kısacası, ahlaktan bahsedebilmemiz için özgür olduğumuzu en baştan kabul etmek zorundayız. Peki, bütün bu görev, akıl, yasa, tüm bu çabanın nihai hedefi ne? İşte şimdi hikayenin en ilginç anına geldik. En başta sistemden dışladığımız mutluluk, şimdi sahneye bambaşka bir rolle geri dönüyor. Kant, hepimizin ulaşması gereken bir idealden bahseder. En yüksek iyi. Bu ideal iki şeyin mükemmel birleşiminden oluşur. Birincisi erdem, yani ahlaklı olmak ve mutluluğa layık hale gelmek. İkincisi ise bu liyakatle orantılı bir mutluluk. Yani mutluluk ahlakın sebebi değil, bir nevi sonucudur. Şöyle düşünelim. Sadece erdemli olmak, yani doğru olanı yapmak, işin en önemli ve en üstün koşuludur. Ama resmin tamamı, yani tam iyi,
erdemli insanların aynı zamanda hak ettikleri mutluluğa kavuştuğu ideal bir dünyadır. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Burada aklınıza hemen bir soru gelmiştir. İyi ama gerçek dünyaya baktığımızda durum hiç de böyle değil. Çoğu zaman iyi insanlar acı çekerken kötüler keyif sürüyor gibi görünüyor. Peki Kant bu bariz çelişkiyi nasıl aşıyor? İşte felsefesinin en cesur ve en tartışmalı kısmına geldik. Kant diyor ki, Tanrı'nın varlığını veya ruhun ölümsüzlüğünü bilimsel olarak kanıtlayamayız. Ama ahlak sistemimizin bir bütün olarak anlamlı olabilmesi için bu iki şeyi doğru kabul etmeliyiz. Bunlar birer koyut, yani zorunlu varsayımdır. Neden? Çünkü ahlaki açıdan mükemmelleşmek için sonsuz bir zamana, yani ölümsüzlüğe ihtiyacımız var. Ve en sonunda erdem ile mutluluk arasındaki o ilahi adaleti sağlayacak bir güce, yani Tanrı'ya. İşte Kant'ın tüm projesini özetleyen o muhteşem cümle. Ahlak, kendimizi nasıl mutlu kılacağımızın değil, mutluluğa nasıl layık olacağımızın öğretisidir. Yani asıl mesele iyi hissetmek değil, iyi olmaktır. Ve sonunda Kant bizi bu devasa soruyla baş başa bırakır. Hayatınızın kaptan köşkünde kim oturuyor? Sizi anlık olarak mutlu edecek arzularınız mı, yoksa aklınızın size gösterdiği evrensel ödevleriniz mi? Karar sizin.